Merve Esersoy'un sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati her cuma saat 14'te radyonuz Radyo Radar'da. Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati başlıyor. Herkese 91.8 Radyo Radar'dan merhaba. Psikoloji Saati programına hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta alanında uzman konuklarımızı ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çocuk ve genç psikiyatrı uzman doktor Hatice Polat bizlerle birlikte. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biz bugün Hatice Hanım'la son dönemde sıklıkla duyduğumuz oyun terapisi hakkında konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa Radar Kayseri, Radyo Radar 918 Instagram hesaplarından veya 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Hatice Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben uzman doktor Hatice Polat. Şu an kendi muayenehanemde çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda psikoterapistim. Geniş bir ekiple birlikte hastalarımıza ve danışanlarımıza hizmet etmekteyiz. Kolaylıklar diliyorum. Oyun terapisi nedir, neden uygulanır? Oyun terapisi aslında çocukların terapisidir. Yani yetişkinlerde terapi neyse oyun terapisi de çocuklar için odur. Çocukların pek çok sorunuyla ilgili uygulanabilir. Pek çok farklı yöntemi vardır genel anlamda. Peki amacı nedir? Kimler için uygulanır? Amacı daha çok çocuk grubunda uyguluyoruz biz. Hani çocukların duygusal, sosyal problemlerine, ruhsal sorunlarına bir çözüm bulabilmek amaçlı uyguladığımız bir yöntem oyun terapisi. Peki çeşitleri var demiştiniz, yöntemleri var demiştiniz. Evet. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet, oyun terapisi aslında ilk başta yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak ikiye ayrılıyor. Oyun terapisinin temeli çocuk merkezli oyun terapisidir, yönlendirilmemiştir. Burada şöyle bir fark var kısaca anlatmam gerekirse. Yönlendirilmemiş oyun terapileri daha çok çocuğun serbestçe, kendi hızında, kendi zamanına göre terapistin daha çok gözlemci konumda olduğu bir terapi şeklidir. Oyun terapileri buradan çıkmıştır. Aslında her çocuk kendine terapi yapar oyun yoluyla. Herhangi bir çocuğu gördüğümüzde de bir yerde bir sorununu oynuyor olarak oyun içerisinde görürüz. Oyun terapisinin temel doğma yeri de burasıdır aslında. Çocukların gözleminden doğar. Bu yönlendirilmemiş terapiler. Yönlendirilmiş terapilerde daha çok terapist aktif olarak rol alır. Özellikle sorun bazında çocuğa bir çare bulmaya çalışır. Oyunu yönlendirebilir veya bazen aile temelli terapiler var. Teraplay gibi. Bunlar da kullanılabilen terapilerdir. Peki oyun terapistini size yönlendiriyorlar mı çocukları, yoksa nasıl oluyor? Oyun terapisine yönlendirmiyorlar aslında. Yani bize gelen, yani bir psikiyatriste gelen her çocukta biz ilk başta şunu değerlendiriyoruz. Yani bu çocuğun yaşadığı ve ailenin yaşadığı problem normal mi? Yoksa normal dışı bir durumda mı? Normal demek şu demek, yani her çocuk zaman zaman öfke, sınır problemleri, ağlamalar, kaygılar yaşayabilir. Ve bu gelişimin normal bir parçası da olabilir. Öncelikle bunu ayırdıktan sonra bu çocuğun ihtiyacı şu an ne? Hangi yöntemle çözülebilir? Aslında hani kabaca bir tanılama, bu çocuğun nesi var ve neye ihtiyacı var diye devam ettiğimiz bir süreç sonrasında bu çocuğun oyun terapisine ihtiyacı olup olmadığını belirleyebiliyoruz. Peki her çocuk oyun terapisi almalı mı? Yok. Yani bu aslında sadece bir terapi. Yani hani nasıl her yetişkin terapi almalı mıdır sorusuna evet diyemeyeceğim gibi. Her çocuk da oyun terapisi almalıdır diyemem. Ama her çocuk oyun oynamalıdır demeliyim. Özellikle aileyle birlikte oyun oynamalıdır. Zaten onlar eğer bırakırlarsa aileler oyun içerisinde zaten pek çok probleminin çözüme kavuştuğu bir yer oluyor oyun. Ama oyun terapisi özelleşmiş bir terapi çeşididir. Peki oyun terapisi hangi sorunların çözümüne yardımcı oluyor? Ya oyun terapisi çocuklarda görülen, özellikle küçük yaş grubunda görülen pek çok farklı çözümde kullanılabilir. En çok da travmayla alakalı problemler. Bu bir istismar olabilir, ihmal olabilir, duygusal yoksunluk yaşayan bir çocuk olabilir, kaygı olabilir. Bunlar işte sosyal kaygıları olabilir. İşte gelişimsel döneme bağlı bazen yoğun ayrılma kaygıları, ayrılma anksiyetesi yaşayabiliyorlar. İşte veya izledikleri herhangi bir şeyle ilgili korkular duyabiliyorlar veya kaçırılmayla ilgili bir kaygı yaşayabiliyorlar. Bunun gibi kaygı problemlerinde, takıntılarda, öfkede pek çok aslında çocuğun ruhsal probleminde kullanılabiliyor.
Peki aileler çocuklarında ne gibi davranışlar görmeli ki oyun terapisi aldıralım veya bir psikiyatra veya bir psikoloğa gösterelim Hı hı. demeliler? Hı hı. Yani, şöyle Merve Hanım, aslında aile kendisi için normalden sapma gördüğü herhangi bir durumda, örneğin son 2 haftadır çocuğu mutsuz, içe kapanık, hiç konuşmuyor ya da çok kaygılı, uykuya geçemiyor, işte, altına kaçırmaya başladı, hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyor, sürekli her şeyi kafasına takıyor, üzülüyor, ağlıyor ya da hiç oyun oynamıyor tam tersi. Oyun oynamayı bıraktı. Yemek, iştah, uyku problemleri gibi pek çok farklı problemlerde, normalde görülenden farklı her türlü şeyde çocuğu getirebilirler genel anlamda. Burada bazen öğretmenlerden de tabii ki yönlendirme alıyoruz. Onlar da çocuklarda işte öfke gibi, kaygı gibi problemlerde hemen aslında bir psikiyatriste, psikoloğa, ruh sağlığı çalışanına yönlendiriyorlar. Peki oyun terapisi nasıl uygulanıyor? Yani, gerçekten oyun oynatıyorsunuz çocuğa ama Hı hı. duygularını nasıl anlıyorsunuz? Hı hı. Aslında o, hani, ilk başta bahsettiğim yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş oyun terapilerinde, uygulama tarzı değişiyor. En çok kullandığımız bu yönlendirilmemiş terapi dediğimiz çocuk merkezli oyun terapisinde aslında çocuğa oyun oynatmıyoruz. Çocuğa, uygun bir ortam sağlayarak güvenli, uygun, eleştirilmeyen, orada kendini olduğu gibi sergileyebileceği, pek çok şeyi istediği gibi yapabileceği belli sınırlar dâhilinde bir ortam oluşturuyoruz ve orada daha çok empatik yansıtmalarla çocuğun oyununa eşlik ediyoruz. Ne zaman bizi o oyuna davet ederse o zaman katılıyoruz. Diğer türlü oyun terapilerinde örneğin bir örnek vereyim. İşte çocuk okulda bir kaygı yaşıyor, ve yönlendirilmiş bir terapi yapmamız gerekiyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Belki bir okul oyuncağı koyup oradan oyunu başlatıp çocuğun aslında iç dünyasını anlamaya çalışabiliyoruz. Orada zaten bir şekilde uygun ortam sağlandığında hemen olmasa da çocuk iç dünyasını yansıtacak çeşitli şeyler söylüyor bize. Peki bu uygun ortamda aile dışında, yani, çocukla birebir mi yapıyorsunuz? Aile buna dâhil olduğu dönemler oluyor mu? Hı hı. Evet, yani çocukla, çoğu çocukla birebir oluyor, bu terapilerin. Çocukların yaşına göre örneğin küçük yaş ayrılma zorluğu yaşayan çocuklarda bazen aileyi de içeride tutabiliyoruz ama genelde birebir. Aileyle yapılan terapiler biraz daha farklı. Orada isimler değişiyor. İşte filial terapi gibi, teraplay gibi, bağlanma odaklı terapiler gibi. Bunlar da oyun terapisi çeşitleridir. O zaman biz aileyi katarız. Çünkü ailenin buna ihtiyacı vardır aslında. Yine oyun yoluyla iyileşmeye ihtiyacı var. Örneğin bağlanma gibi bir sorunu çözebilmek için. Peki ailesinden şiddet gören çocukları yine Hı hı. aileleri getirirse size nasıl sonuçlanıyor bu terapiler? Yani ailelerinden şiddet gören çocukları genelde aileler getirmiyorlar maalesef ki. Hani bunlar bizim terapiler, hani görüşmeler sonucunda ortaya çıkıyor. Bunlar da pek çok şekilde ortaya çıkabiliyor. Örneğin oyun içerisinde çocuk işte bir baba figürünü, anne figürünü alıp işte "Kes sesini, yeter artık." diye böyle annesinin konuşmasını yaptığını, hani bir çocuktan farklı bir şey gördüğünde ve oradaki çocuğun yaşadığı duyguyu gördüğümüzde bir şüphe doğuyor. Aslında oyun terapisinde çıkan her şey bizim için, kanıt değerinde değildir ama bizde bir şüphe oluşturur ve çocuğun öyküsüyle birleştirmek gerekir. Veya diğer türlü çocuğun bir güçlenme ihtiyacı olduğunu seziyor olabiliriz. Mesela dışarıda şiddete uğrayan bir çocuk aslında kendini güçsüz hisseder. Şiddet bu hani, fiziksel olmak zorunda değil, duygusal anlamda da bir tür şiddet var. Orada güçsüz hissettiği için oyun terapisi içerisinde biz çocukta güçlenme ihtiyacı hissediyoruz. Biz bu güçlenme ihtiyacını da şöyle anlıyoruz. İşte ben güçlüyüm, yeniyor, oyunda sürekli bizi yeniyor, vuruyor, dağıtıyor, kırıyor, üst üste koyuyor, atıyor gibi bazen öfke çıkartabiliyor veya sürekli güçlünün güçsüzü yendiği bir oyun oynuyor. İşte bu hayvanlar daha güçlüymüş, küçük hayvanları yediler, yendiler gibi böyle oyunlar çıkartıyor ve biz bunu hikayeyle bağdaştırarak aslında çocuğun problemini yansıttığını anlayabiliyoruz. Peki bu terapiler ne kadar sürüyor? Yani ne duruma geldiğinizde tamam terapi bitti artık oyun terapisi almamalı Hı hı. dediğiniz zamanlar oluyor? Hı hı. Aslında oyun terapilerinin süresi bayağı değişken. Örnek veriyorum, yeni yakın zamanda bir, anne diyelim ki İstanbul'a taşındı. Yakın zamanda bir boşanma var. Bunun gibi kısa vadeli bir stres varsa çocuğun hayatında ve yeniyse, öncesinde tamamen normalse daha hızlı bir şekilde bitebiliyor. Belki bir 10 seanslarca gibi.
Ama örneğin daha kronik bir sorun içeriyorsa ve daha derinlerde bir şey saklıysa, uzun yıllar önce bir travma yaşamışsa bu tabii ki ortaya çıkması zaman alıyor. Yıllar süren dahi terapiler olabiliyor ama hani 20 seanslar civarı diyebilirim kabaca. Hı. Peki çocuk kendini anlatmaya başlayınca hala oyun terapisine devam ediyor musunuz yoksa bitiriyor musunuz? Artık Hı hı. psikiyatra ya da psikoloğa yönlendiriyor musunuz? Yok. Yani şöyle oluyor aslında orada. Çocuğun kendini ifade etmesi ilk adım. İfade ettikten sonra da beklediğimiz şey aslında çocuğun bu problemi oyun terapisi içerisinde çözmesi. Zaten çocuk örneğin, bu az önce bahsettiğim gibi güç oyunları sırasında çözdüğü ya da, işte, belki kaygılı bir şey oynuyor, işte, hırsız anne babayı kaçırıyor oynuyor ya da başka herhangi bir oyun oynuyor gibi. Bu tarz oyunlarda bu oyun düzeldiği zaman aslında bizim için, çocukta da düzelme gördüğümüz bir evreye giriyoruz ve biz her zaman aileyle birlikte konuşarak, işte, çocuğun dışarıdaki sorunların devam edip etmediğini anlıyoruz. Zaten oyun içerisinde düzelme gösteren çocuk, o oyunu düzeliyorsa genelde dışarıda da düzelme gösteriyor ve bizim için artık oyun terapisinin bitme noktası aslında çocuğun genel anlamda ruhsal olarak sağlıklı olduğu noktada oluyor. Tekrar bir yönlendirme yapmaya gerek olmuyor. Yani kesin bir çözüm oluyor aslında değil mi oyun terapisi? Bazı sorunlarda, yani her sorunda diyemem. Peki oyun terapisinde terapistin rolü nedir? Hı hı. Terapistin rolü aslında orada onu eleştirmeyen, dinleyen, onu olduğu gibi kabul eden, sorunlarıyla da, problemleriyle de, yaşadıklarıyla da, duygularını dahi kabul eden kişi. En önemli rol bu. En önemli şey ilişki, terapötik ilişki diyoruz biz buna. Çocuklar biliyorsunuz, hani, ebeveynler böyle çok uyarırlar, eleştirirler, düzeltirler. Ortamda bir anne baba varsa her şeyi kontrol etme ihtiyacı içerisindedir. İşte ağlar çocuk. "Niye ağlıyorsun? Yeter artık." kızıyor, işte, "Her şeye kızıyorsun, bıktım artık senin öfkenden." derler. Ama oyun terapisti, onu olduğu gibi kabul eder. Öfkeyi de, işte, kızgınlığı da, ağlamayı da, üzülmeyi de, her şeyi de olduğu gibi kabul eden kişidir ve dolayısıyla çocuk bu kabul içerisinde kendisi de olduğu gibi davranır. Sorunlarını daha rahat açar ve çözmeye çalışır. En temel rolü bu aslında terapistin burada. Peki oyuna dahil oluyor musunuz siz de? Hı Yani hı. çocuk isteyince dahil oluyoruz demiştiniz Hı ilk hı. baştaki sorularımda ama, dâhil olup onu yine oyunun, yönünü değiştirecek şekilde yönlendiriyor musunuz? Imm, işte bu aslında ekollerden ekollere değişiyor terapi ekollerinde. Çocuk merkezli bir oyun terapisi yapıyorsanız aslında önerilen şey, o dâhil etmedikçe katılmamaktır. Katılmamak bir kenarda durup beklemek anlamında değildir. Gözlem ve empatik yansıtmalar çok önemlidir. İşte çocuk örneğin bir oyuncağı seçer. Sen oyuncağı aldın, o yemek yiyor, işte o çok üzülmüş gibi yansıtmalar yapılıp aslında çocukla bir arada olunur, birlikte olunur, bir duygudaşlık sağlanır. Katılmamak aslında içinde olmamak demek değildir ama yönlendirilmiş terapilerde evet, terapist katılır. Hatta bazen oyunun kabaca çatısını kurar ve çocuktan bir oyun bekler ve hatta o oyun içerisinde bu durumu da düzeltebilir. Örneğin, işte, sınıfa girmekle ilgili bir kaygısı olan çocukta ilkinde, sınıfa girmekle ilgili kaygısını yansıtabilirsin. Sonra belki bir sonraki terapilerde yavaş yavaş, işte, artık bu arkadaş içeri girmek istiyormuş, çünkü arkadaşlarıyla oynamayı çok seviyormuş gibi yönlendirmelerle çocuğun sorunu aşmasına da oyun yoluyla yardımcı olabiliriz. Buna da bilişsel davranışçı oyun terapisi deniyor. Biraz farklı ekoller. Hangisini seçtiğinize göre değişir. Aslında, yani bir şeyi böyle bir anda yapmıyorsunuz çocuğa. Hep Evet. onun duruşuna göre Hı. şekilleniyor yani. Hı hı. Hı hı. Peki oyun terapisinde, aile için, neler söylersiniz? Yani ev ödevi veriyor musunuz aileye ya da şu şekilde davranın gibi aileye bir şeyler söylüyor Hı musunuz? hı. Yani, burada yine uygulayıcılardan uygulayıcılara değişiyor. Benim buradaki önerim, oyun terapisi uygulayanlara aslında şu olması yönünde, aileyi mutlaka sürece katmak lazım diye düşünüyorum. Biz genelde böyle 3 seansta bir gibi aileyle görüşerek aslında oyun terapilerinde çocukla ilgili birtakım şeyler söylüyoruz. Örneğin, işte, şuna şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bir korkusu var. Bunu şöyle yapıp desteklemeyin. Bunun üstüne gidebilirsiniz bu şekilde. Veya şöyle oyunlar oynayabilirsiniz. Bu çocuğun bir güç ihtiyacı var, bu çocuğun bağa ihtiyacı var, işte bu çocuğun, yenmeye ihtiyacı var gibi bazı yönlendirmelerle aslında aileyi de sürece katmaya çalışıyoruz.
Aslında aile de katılsa çocuğun daha iyi hemen ya da iyileşmesini sağlar değil mi Hı durum? hı, tabii, tabii. Ailesiz çocuğu düşünmek çok zor gerçekten. Tek başına olmaz. Peki ebeveyn kayıplarında da yine oyun terapisiyle bu sorunu çözebiliyor musunuz? Yani ebeveyn kaybı çok zor bir konu. Aslında özellikle oyun terapisinin en çok işlediği yerler travmalar. Çünkü serbest bir ortamda rahatlıkla o bilgi beyinde işlenene kadar çocuk çıkarıyor aynı oyunu defalarca oynayabilerek. Biraz daha duyarsızlaşma, daha kabullenme, duygusuyla kalabilmeyi yapıyor oyun içerisinde çocuk. Dolayısıyla evet, çalışılabilir ebeveyn kayıplarında. Peki oyun terapisi çocuklarda kendisi hakkında daha fazla şey öğrenmesine sebep oluyor mu? Hı hı. Hı hı. Burada, hani, az önce bahsettiğim gibi duygusunu yansıtma ya da, yaptığı bir eylemi yansıtma yaptığımızda, hani, aynı bir ayna görevi gibi çocuk kendine dair bir farkındalık da kazanıyor. Örneğin bir, hayvanı öldürüyor. Diyor ki, "Öldün sen artık." "Hayvan öldü." diyorsun. Yaptığı şeyi de kendisi görüyor ya da, işte, "Ben çok üzüldüm." diyor, arkadaşına gösteriyor. "Çok üzüldün şu anda." diyorsun. Kendi duygusunu fark ediyor. Çünkü oyun içerisinde o serbestlikte gördüğü için bunları duygu yansıtma, duyguyu tanımlamasına yardımcı oluyor. Burada önemli bir kural var tabii ki. Çocuğun ifade ettiği dışında çok fazla bir şey söylememek lazım ama çocuktan net olarak öyle bir duygu alıyorsak mutlaka yansıtmak gerekiyor. Böylece kendi duygusuyla kalabilmeyi öğreniyor çocuk. Peki oyun terapisi kaç yaş aralığına uygulanıyor? Genelde 3-12 yaş aralığı diyebilirim aslında. Hani, 3 yaş altında da dil gelişimi iyi olan çocuklarda 2,5 yaş gibi başlanabilir. 12, bazen uygulanan bazen uygulanmayan yaşlarda. Çünkü bazen kabul etmiyorlar o yaş grubu. Ama, hani, oyun terapileri 3-12 yaşta uygulanabilir. Peki kendini ifade edebilen çocuklarda da yine de oyun terapisi yapıyor musunuz? Mesela aslında yaşadığı sorunu biliyor. Mesela diyelim ki akran zorbalığına uğruyor. Hı Evet, hı. ben akran zorbalığına uğruyorum diye böyle bir bilinçli bir çocukta da oyun terapisi yapıyor musunuz? O yaşına göre değişebiliyor aslında. Yani, bir de bazen çocuğun ifade etmesi bunu çözebilmekle ilgili, bir adım atabilmesi anlamına gelmiyor tam olarak. Çünkü çocuk, ifade etse de mesela bir hatasını düzeltmek, hatasını fark etmek, kendinin yaptığı şeylerde, ve bunu çözmeye çalışmak aslında çocuk için zor. Bazı çocuklar kendi hatalarını konuşmak istemiyorlar, anlatmak istemiyorlar. Veya çözüme adım atmak istemiyorlar. Buralarda oyun terapisi gerçekten çok daha iyi. O dediğim güvenli ortam sebebiyle. Peki çocuklarda belirli becerileri geliştirmek için de oyun terapisi kullanılabilir mi? Yani oyun terapisini aslında, hani, böyle beceri geliştirme için demeyelim ama oyun yoluyla örneğin floor time terapisi diye etkileşimli bir terapi var. Onlar tabii ki beceri geliştirmeyi içeriyor ama normal bildiğimiz oyun terapisinin böyle bir amacı yok. Peki yaşadığı bir olayı bastıran, Hı hı. açıklamak istemeyen bir çocuk oyun terapisinde bunu açıkça bahseder mi yoksa yine de bastırabilir mi o duyguları? Bastırıyorlar aslında ama belli bir süre sonra da ifade ediyorlar genelde. Hani, çok derindeki onu etkileyen pek çok sorunu, işte, belki 10 seans sonra ifade eden çok fazla çocuk gördüm. Ama bunu ifade şekli, şöyle değil, hani, "Biliyor musun ben bunu yaşadım." şeklinde bir ifade değil. Daha çok aslında yine oyuncaklarla ifade etme gibi oluyor. Evet, bastıran çocuklar da ifade ediyorlar ama etmeyebilirler mi? Etmeyebilirler, evet. Mesela bir izleyicimiz var diyelim. Hı hı. Çocuğu okulda sorun yaşıyor ama ne olduğunu söylemiyor. Sürekli eve, morali bozuk geliyor işte çocuk. Anne şüpheleniyor, anlat diyor, anlatmıyor. Hı hı. Yine bu çocuğa da oyun terapisi aldırabilirler mi? Hı hı. Tabii ki. Yani, hatta yaşı küçükse uygun bir yöntem olur. Tabii burada, yani, çocuk geldiğinde, ilk değerlendirme görüşmesinde eğer konuşabilen, okul dediğiniz için, hani, kendini ifade edebilen bir çocuk olduğunu düşünerek söylüyorum. Biz değerlendirme görüşmelerinde hemen oyun terapisine başlamıyoruz aslında. Farklı yöntemlerle o çocuğu konuşturmanın, ondan birtakım bilgiler almanın, neye üzüldüğünü anlamanın yollarını kullanıyoruz ve bir kısmı zaten orada ifade ediyor. Hemen oyun terapisine almak o kadar, işlevsel olmayabiliyor çünkü oyun terapisi süreci biraz uzun. Yani o oyun odasına girdiğinde çocuk bir sürü oyuncak var. Hemen sorununu ifade etmeye başlamıyor. Orada benim kullandığım, işte, özellikle okulla ilgili bir sorun varsa hemen okulla ilgili eşyaları getirip burada bir oyun oynayalım mı falan diyorum. O şekilde çocuk orada bir şekilde ifadeyi biraz hızlandırma süreci yaşıyoruz aslında. Bu değerlendirme için önemli.
Sonra orada sorunun büyüklüğüne göre eğer terapiye almam gerekiyorsa, bu sorunu terapisiz çözemeyeceksem eğer, terapiye almam gerekiyorsa alıyorum. Ama bazen çocuk orada sorunu kolaylıkla ifade etmiş oluyor o oyun içerisinde, 1-2 oyun içerisinde ve böylece hemen aileye bu konuda bir önlem alabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz, bakın şuradaki arkadaşı rahatsız ediyor, öğretmenine söyleyememiş gibi bir bilgi verdiğimde oradan güzel bir dönüş alabiliyorum. Peki aile kabul etmediğinde, hayır bizim çocuğumuzda böyle bir sorun yoktur falan dedikleri oluyordur illaki. Evet. O durumlarda ne yapıyorsunuz? Evet, çok zor o durumlar gerçekten. Yani çok yaşıyoruz aslında böyle şeyleri. Bazen oyun terapisinde önemli bilgiler çıktığı zaman birden oyun terapisini bırakanları da görüyoruz. Çünkü çocuk iş dünyasını yansıtıyor. Ailenin saklamak istediği bazı gerçekleri biz oyun terapisinde çocuktan duyuyoruz, görüyoruz ve aile ondan sonra bırakıyor. Tabii ki burada hani onların tercihi. Biz burada gizliliğe çok dikkat ediyoruz. Direkt çocuktan aldığımız bilgiyi söylememek çok önemlidir oyun terapisinde. Ama bazı şüphelerimizi belirtmek, örneğin ya bu çocuk evde bir sıkıntı, şiddet yaşıyor olabilir mi gibi dediğimde tabii ki bir inkarla karşılaştığımız durumlar oluyor. Orada işte anneler biraz daha destek oluyor bize aslında. Bazen hani evet diye hani orada dönüş yaptım, bu çocuğun terapi alması gerekiyor gibi biz de devam ettiriyoruz ama inkar sık yaşadığımız bir şey bizim. Peki böyle ailede büyük bir sorun varsa siz de bir çift terapisi alın ya da aile terapisi alın gibi yönlendirmeleriniz de oluyor mu? Hı hı, evet. Biz çocuk psikiyatrisinde aslında çocuk ve ergen psikiyatrisinde %50 aileyle çalışıyoruz gerçekten. Bir çocuğu aileden bağımsız düşünmemiz çok zor. Aileden bağımsız düşünemediğimiz için aslında pek çok sorunun kaynağı olmasa da sürdüren faktörü, çözülmesine engel olan şeyleri veya çözüm yolu aileden geçiyor. Dolayısıyla çift terapisine de yolladığımız oluyor. Psikiyatriste de yolladığımız oluyor. Bir terapi alın dediğimizde oluyor. Bunları sık sık yapıyoruz. Peki oyun terapisi otizmli çocuklar için de önemli mi? Ya da dikkat eksikliği olan çocuklar için, bunlar için de bir çözüm yolu oluyor mu? Otizm ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bozukluklar arasındadır ve biyolojik tarafları çok yüksek bozukluklardır aslında. Bunlarda oyun terapisi otizmde ve dikkat eksikliğinde kullanılabilir mi? Evet, özellikle otizmde çok çok nadiren ve profesyonel kişilerce kullanılabilir. Ama şu anda bu genel geçer bir şey değil, yani kullanılmamalıdır bence genel anlamda. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda oyun terapilerin özellikle hareketliliğe, işte dürtüselliğe çok fazla etkisi olmaz. Ancak mesela bir öfke problemi yaşıyorsa, yine duygusal bir problem yaşıyorsa o kısımlar için oyun terapisi çocuk alabilir. Faydası da olur ama ana çekirdek belirtilerine direkt fayda etmez. Peki bir çocuk sürekli ağlama ve öfke nöbetleri geçiriyorsa yine size getirecekler tabii ki. Hı Bir hı. uzman desteği her zaman önemlidir. Bu durumda neler yapıyorsunuz? Bu krizleri dindirebiliyor mu oyun terapisi? Aslında oyun terapisi sadece bir tedavi şekli. Burada benim önceliğim bu sorunun neyden kaynaklandığını anlamak. Hani bir psikiyatrist olarak yapmam gereken bu oluyor ve bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bir ağlama var, işte nerede oluyor, ne zamandır oluyor, hangi ortamda daha çok yaşıyor, kim tetikliyor gibi bu durumları anlamam gerekiyor kabaca. Ve bunun neyden kaynaklandığı bulmam lazım. Örneğin bir kaygıdan mı kaynaklanıyor, bir takıntısı mı var çocuğun? Hani direkt oyun terapisine yönlendirmeden önce bu sorunun neyden kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz ki ondan sonra çözüm odaklı bir işlem yapabilelim. Maalesef bu noktada da hani hemen bir oyun terapisine başlama durumu görüyorum. Orada da çocukların ciddi bir zaman kaybı yaşadıklarını fark ediyorum. Bazı şeyler hemen oyun terapisine yönlendirerek olmuyor maalesef. Orada hani haftalarca geldiği için aileler ciddi bir zaman kaybı yaşanmış oluyor. Aslında çocuklar konusunda ailelerin çok büyük bir farkındalığı olması gerekiyor, Hı değil mi? hı, evet, kesinlikle. Özellikle bu böyle travmatik olaylarda falan daha çok tabii ki. Peki oyun terapisi ebeveyn ve çocuk ilişkisini de geliştirmeyi sağlıyor mu? Hı hı. Evet, bu ilk başta bahsettiğim aslında Merve Hanım, Teraplay gibi, filial terapi gibi oyun terapisi çeşitleri zaten aile için kullanılan oyun terapisi çeşitleridir. Özellikle Teraplay çok yapılandırılmıştır. Kuralları vardır. Sırayla terapist eşliğinde uygulanır ve aile içi etkileşim geliştirmede çok iyidir gerçekten. Bu özel bir yöntem. Filial terapi de aynı şekilde geliştirmeye yardımcı oluyor. Bunların haricinde bir çocuk oyun terapisine geldiği zaman problemleri çözülmeye başladığında haliyle ailede etki tepki gereği tepki azalıyor. Tepki azalınca da dolaylı olarak aile içi etkileşim düzeliyor. Peki oyun terapisinden aslında aileler ne bekliyor? Hı hı.
Oyun terapisinden ve her zaman bu ruh sağlığı çalışanlarından beklenen aslında çocuğum düzelsin kabaca tabiriyle. Burada şöyle bir şey var. Aileler bunu bekliyorlar ama gerçekten burada biz ailelerden bir şey almak istiyoruz. Yani sürece katılmalarını istiyoruz kabaca. Biz bu noktada aileleri içine katmaya çalışıyoruz. Bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bir takım çalışması. Peki terapi seanslarında aileler çocuklarla nasıl konuşmalı? Şuna dikkat etsinler dediğiniz, özellikle şunları yapsınlar dediğiniz şeyler var mı? Hı hı. Yani öncelikle terapi çıkışında hemen nasıl geçti diye sormalarını istemiyoruz. Çünkü bu iyi ya da kötü geçen bir şey değil. Bu bir eğlence alanı değil aslında. Bu bir terapi. O sürece saygı duymak adına hani iyi mi geçti, ablayı sevdin mi gibi şeyler biraz daha böyle performans odaklı bir şeye dönüşüyor aslında çocuklarda. Zaten bu oyun terapilerini biz istiyoruz ki çocuklar kendini rahatça anlatabilsin. Performans göstermesi gereken bir yer gibi hissettiklerinde aslında rahat olamıyorlar. İlk başta bunu istiyoruz aslında ailelerden. Ailenin sürece katılımında aslında önemli şeylerden birisi oyun terapisine düzenli haftada bir olarak, genelde haftada bir oluyor oyun terapileri, getirmeleri. Sürecin sonunda çocuğun serbestlikle anlatmasına izin vermeleri. Arada bizim onlara önerdiğimiz diğer önerileri uygulamaları yönünde oluyor. Hani aileler buna uyum sağladıkları sürece zaten diğer kısmı çok kolaylıkla gidiyor. Peki hep çocuklardan bahsettik, oyun terapisinden bahsettik ama ergenlerde ne gibi terapiler uyguluyorsunuz? Onlar mesela terapiye gelmek istemeyebiliyorlar. Biraz hani ergen dediğimiz aslında halk arasında hep böyle sıkıntılı tipler ya. Hı hı. O yüzden neler yapıyorsunuz? Hı hı. Evet, ergenlerle en önemli problemimiz genelde aile tarafından getiriliyor olması. Bu çocukların yani benim gözümde hani öyle aslında ergenlerin, gençlerin getiriliyor olması şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Sorunlarını anlatmak istemiyorlar, tepkili oluyorlar. Onlar bizi de anne babaları gibi hani o dönemde eleştiren, çatışan bir konuma sokuyorlar bir anda ve bu bizim işimizi oldukça zorlaştıran bir şey. Tabii ki bu da dönemin özelliği. Bazen aileler söylemeden birden getiriyorlar ergenleri bize. Hani mesela başka bir yere gidiyormuş gibi çocukları da aynı şekilde bunu kesinlikle yapmalarını istemiyoruz. Bizleri farklı bir şekilde tanıtmalarını istemiyoruz aslında. Konuşan doktor diyoruz bazen, oyun oynayan doktor, oyun ablası dediğimiz oluyor. Böyle şeylerle çocuklara getirebilirler. Zaten ergenlik yaşında doğruca anlatmak gerekiyor. Ergenlerle uyguladığımız terapilerde aslında yine pek çok farklı terapi ekolü var. Bunlardan benim en sık uyguladığım bilişsel davranışçı terapidir. Kanıta dayalı bilimsel bir yöntem. Oldukça da etkili. Kabul kararlılık terapisi var, uyguluyoruz yine. EMDR gibi yöntemler var. Bunlar da uygulanabilir. Ergenlerle pek çok yöntem uygulanabilir aslında. Hatice Hanım, çok teşekkür ederim bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz tekrardan buralara kadar geldiniz bizi kırmadığınız için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta çocuk ve genç psikiyatrı uzman doktor Hatice Polat bizlerle birlikteydi. Oyun terapisi hakkında konuştuk. Çok değerli bilgilerden bahsettik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya başka bir konuyla ve başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati sona erdi.